1990'lı yıllar, Türkiye'de siyasi istikrarsızlığın arttığı, koalisyon hükümetlerinin sıklıkla değiştiği, halkın yüksek enflasyonla boğuştuğu ve doğudan batıya yoğun göç hareketleriyle yeni sosyal dinamiklerin oluştuğu bir dönemdi. Ekonomik ve sosyal değişimlerin yaşandığı bu yıllar, günümüz Türkiye'sinin şekillenmesinde önemli rol oynayacaktı. Bu değişimlerin yaşandığı 90'lar Türkiye'sinde baskılanmanın ve kendi içine kapanmışlığın dışa vurumu olarak bir grup idealist arkadaş, manevi ve maddi yönden kalkınmış bir ülke hayaliyle uzun zamandır üzerine konuştukları hareketi başlatacaktı. 1990 yılına baktığınız zaman farklı bir Türkiye vardı. Ondan öncesi göreceli olarak daha istikrarlı olan bir Özal döneminden çıkmıştık. Daha sıkıntılı hem siyasi anlamda hem ekonomik anlamda sıkıntılı bir dönemin başlangıcında müsiyat kuruldu. Büyüyen nüfusla beraber, eğitimli insanımızın artmasıyla beraber, küçük de olsa bazı tasarrufların olmasıyla beraber bizim insanımız da bir yol arayışına gitti. Ve netice itibariyle hem sanayi ve ticaret sahasında hem de sosyal faaliyetlerin olabileceği sivil toplum örgütlerinin bir şekilde kurulması icap ettiğini anlamaya başladık. Yani birlik olmanın ve birlikte olmanın bir mecburiyet olduğunu gördük. Yani biraz geriye gittiğiniz zaman 90'lı yılların gerisine gittiğinizde zaten 80'de bir 12 Eylül süreci var. Sivil toplum hareketinin oluşmaya başladığı bir dönemde bir dünya görüşü, bir hayat standardı olan, kendine dünyaya bir bakış açısı olan insanların İkisini birlikte harmanlayarak ya biz kazancımızı elde ederken aynı zamanda bu etkileşimde de bulunmamız gerekir. Ama şuraya alternatif bunun karşısında gibi değil, kendimiz olarak bulunmamız gerekir dediği bir hareket olarak görüyorum. O tarihlerde çok fazla sivil toplum hareketi yok. Ama zorunlu olarak üye olmak durumunda kaldığınız ticaret ve sanayi odaları var. Üye olmanıza rağmen hiçbir bilgiye sahip olmaksızın onlarla iletişim kurmanızın bile zor olduğu, bir faaliyet belgesini almak için bile günlerce kapılarda bekletildiğiniz ama parasını sizin ödediğiniz kurumların hizmetsizliğinden yola çıkarak başladık. Bir ideal olarak baktığımız zaman bizim manevi değerlerimizin temsili, dünyada takip eden değil lider ülke olma arzumuz ve geçmişiyle bütünleşik bir iş adamı hareketi, bir ahi evran kültürünün devamı gibi Kur'an'la ve inancımızla bütünleşmiş bir hareket, bir misyon olması gerektiği kanaatindeydim. Dolayısıyla bunu oluşturacak bir derneğin olması bence her şeyden önemliydi. Müsiyatın olmadığı bir ülkede Anadolu eksik kalırdı. Müsiyat Anadolu'nun bağrından kopup gelen insanların Anadolu ruhunu, Anadolu irfanını, Anadolu vicdanını, her şeyinde salt para kazanma amacı olmadığını, bizim parayı kazanırken bazı ilkelerimiz olması gerektiğini, hakka hukuka riayet noktasında, helal haram noktasında ve bütün Anadolu'nun birikmiş olan sorunlarında mutlaka dile getirilmesi, Anadolu'nun yaptığı çalışmaları, o Türkiye'yi var eden Anadolu ruhunun temsilcisidir müsiyat. Bunun aslında temeli peygamberi modeldir. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da yaşadığı dönemde peygamberlik geldikten sonra birilerinin düzeni budur. Onun üzerine biz de şunu bina edelim veya şununla beraber bütünleştirerek diyerek bir hayat tarzı kurmadı. Neye göre kurdu? İlahi vahiy sistemiyle kendisine gelen bütün ifadeleri bir hayat felsefesi haline döndürerek onu da hal ile kendisi yaşayarak tebliğ ederek yürüdü. O zaman bu hareketin adı aksiyoner bir hareket anlamına geliyor. Dolayısıyla biz de aksiyoner bir harekettik. Nereden gelip nereye gideceğini bilenlerin hiçbir şahsi ikbal ve menfaat amacı olmadan başlattığı bu hareket, siyasette ve iktisadi çevrelerde kendini ifade edemeyen belirli bir grubu ve topluluğu karşı tarafa anlatacak, müstakil bir sivil toplum okulu olacaktı.
Milli Gençlik Vakfı dönemimizde benden arzu edilen bazı iş adamı organizasyonları yapmam arzu edildi. Erbakan Hoca'nın o dönemde yasakları vardı ve yeni kalkmıştı. Akabinde birkaç iş adamı organizasyonu arkadaşlarımızın ricası üzerine yaptım. Daha sonra Tayyip Bey'in daveti üzerine İstanbul'da bir toplantı yaptık. İşte MÜSİAD'ın kurucusu olan, yine kurucularından olan Ali Bayramoğlu arkadaşımız, Abdurrahman Esmerer gibi kardeşlerimizle o toplantı vesilesiyle tanıştık. Fatih'te küçük bir ofiste bir araya geldik. Düzenli olarak her hafta. Haftada bazen 2 gün, 3 gün. 1-2 ay neleri yapacağız, neleri yapmayacağız, neleri hedefleyeceğiz, nasıl bir kitlelere nasıl kendimizi anlatacağız. Çünkü şöyle bir şey var, yani bir yer kuruyorsunuz, insanlara bize para ver diyorsunuz, sonra zamanınızı ver diyorsunuz ve ondan sonra da ona fayda vereceğinizi söylüyorsunuz. Bu çok inandırıcı gelmiyor insanlara. Ancak bunu yaşaması lazım, yani bunu hissetmesi lazım, bunu birebir görmüş olması lazım. O toplantılarımızın sonucunda işte hedeflerimizi, ilkelerimizi ortaya koyduk. Ve 33 kişiden müteşekkil bir liste hazırladık. Daha sonra MÜSİAD'a bir kurucu heyet kurmak için bir Hacı Abdullah'ın restoranında Taksim'de bir 20 kişiyi davet ettiğimiz kendi çevremizden güvenilen iş adamlarını çağırdık. O zaman da çok toplanacak yer yok. Sene 1990'ı konuşuyoruz. Yani bizim de çok yakinen görüştüğümüz bizim Hacı Abdullah abimiz var. Abdullah Korun. Onun lokantası, İstiklal Caddesi'ndeki olan lokantasının üst katında bir yeri var. Yani böyle 30-35 kişinin olabileceği. Gittik orada bir toplantı yaptık. Bir yaz günüydü yaptığımız toplantı. Kan ter içerisinde kaldık. O kadar sıcak ki bir de üst taraf ya. O zaman dedik ki ilk defa sana bir şart koşuyoruz abi. Bir daha geldiğimizde burada klima olsun. Hiç değilse yani böyle ter içerisinde kalmayalım diye. Sağ olsun o da ondan sonra klimasını falan taktı. 33 kişiyle toplanarak içinde 13 kişilik kurucu heyetimizi oluşturduk. O işte ilk fotoğraflardaki gördüğümüz kitle. Değerlerine bağlı, erdemli, ahlaklı, dişiyle tırnağıyla kazanan ve yüksek ahlak, yüksek teknoloji şiarıyla ülkesine sevdalı iş adamları 9 Mayıs 1990'da bir ve beraber olmaya karar verdi. 1990 yılı Haziran ayında MÜSİAD'ın kuruluş beyannamesini yaptık. Tabii orada önemli olan, belki en önemli anekdot, ilk 5 kişi, ilk 5 arkadaş yerde yaptığımız bir ilk değerlendirme toplantısı ve MÜSİAD ne yapmalı toplantısıydı. Bazen de farklı şeyler de söylüyorum. İşte kaç kişiyle kuruldunuz diyor. 4,5'la diyorum. İşte Erol Yarar, ben, Natık Akyol ve Abdurrahman Esmerer kardeşimiz bir araya geldik. İlk toplantımızda Mehmet Bey kardeşimiz vardı. Çok yoğun iş hayatı olduğu için bizim birçok kuruluş toplantılarımıza yarım yamalak katılıyordu. Mehmet'e de onun için yarım diye söylüyorum. Aslında 5 arkadaştık ama 4,5 arkadaş faaliyet yaptık. İşte profesyonel kadro kurulması, işte 12 kişilik heyetin yapılması, hepimizin kendi çevremizden MÜSİAD ilkelerine uygun iş adamlarının çağrılarak ilk 12 kişinin kurulması, bir yerin kiralanması, işte Mecidiyeköy'de MÜSİAD'ın ilk merkezi o toplantıda alınmış karar çerçevesinde kiralanmıştır. Kaldı ki o Mecidiyeköy'deki merkezi ben MGV'de aktif çalışırken MGV'nin genel merkezi olarak düşünmüştüm ve Tayyip Bey de oraya gelip bakmıştı. Ama MGV'ye nasip olmadı, MÜSİAD'a nasip oldu. Böylece MÜSİAD'ın genel merkezi olmuş oldu. Mecidiyeköy'deki bir binanın katında 3-4 ofisi bir araya getirerek bir alan yaptık. Onun üstünde de toplantı alanı oluşmak üzere bir katı komple duvarlarını yıktık. Onu da toplantı salonu yaptık. Mecidiyeköy'de biraz iş hayatının merkeziydi o zaman. 90'lı yılların sonunda oraya geçtik. Dolayısıyla o dönem birçok iş adamı organizasyonları öncesinden yapmıştık ve daha sonra da MÜSİAD ismiyle aktif olarak bu 12 kişi derneğin kuruluşunu yaptık elhamdülillah. Tabii 12 rakamı şuradan geliyor. Resmi olarak dernekler masasına verdiğimiz dilekçede 12 kişinin ismi olduğu için resmi olarak 12 kişilik bir ekip
Bu gayeyle ortaya çıktık. O dönemde de birçok konuda o insanların arzuları vardı, istekleri vardı. Çeşitli konularda yapılanma ile ilgili beklentileri vardı. Ama müsiyat başta çok doğru bir çerçeve çizdi ve kendisine iş dünyasını merkeze koyan bir yapı oluşturulması ile ilgili bir mekanizma ortaya koydu. Buna bağlı olarak 1990 senesinin Mayıs ayında böyle bir süreç başladı. ...1990'lı yılların başında Türkiye'de ekonomik dengeler değişiyor, yeni bir müteşebbis profili sahneye çıkıyordu. İstanbul'un kalbinde Mecidiyeköy'de bir kat ofisin duvarları yıkıldı, yerine bir vizyon inşa edildi. Şehirde dolaşan bir fikir, bir arayış, Anadolu'nun girişimcileri için bir istikamete dönüşmek üzereydi. Toplantı odasında yükselen heyecan, her konuşmada biraz daha büyüdü. Alınan her karar yeni bir yolun işaret fişeği oldu. O günlerde atılan adımlar aslında yalnızca bir dernek kurmak değil, Türkiye'nin geleceği için yeni bir söz söylemek demekti. Öyle ki kısa süre sonra bu çağrı İstanbul sınırlarını aşacak, Anadolu'nun bağrına ulaşacaktı. O kitleyle İstanbul'da birkaç tane toplantı yaptık. İş adamlarını çağırdık. Ben hem başkan vekiliyim hem teşkilatlama başkanlığını yapıyorum. Kurucu başkanımız, genel başkanımız Erol Yarar. O çıkıyor bir şeyler anlatıyor farklı dalda. Hem ulusal hem uluslararası. Ben de çıkıyorum teşkilatlanmamız neyi ifade ediyor, ne yapmayı hedefliyoruz. Bunları anlatıyoruz. Çok ciddi bir ilgi ve alakanın var olduğunu gördük. Bir açlığın olduğunu gördük. Bir talebin var olduğunu gördük. 1990'lı senelerin sonuna doğru çok ciddi bir üye kaydı yaptık. Türkiye'de rahmetli Turgut Özal'ın başbakanlık döneminden başlayarak Anadolu sermayesi dediğimiz genç, kendi öz sermaye tabanına dayanan müteşebbisler güçlenmeye başlamışlardı. KOBİ'ler büyümeye başlamışlardı. Ve onlar iş dünyasında gönüllü kuruluş olarak müsiyat benzeri müstakil, vatan millet değerleriyle özdeşleşmiş, muhafazakar temelli bir kuruluşta yer almayı tercih eden insanlardı. Dolayısıyla 1995 Mayıs tarihinde Müsiyat Derneği kurulunca Anadolu Müsiyat'a sahip çıktı. Müsiyat'ın ismini duyduk önce. Sonra bizim arkadaşlarla beraber, yani müsiyatvari bir kuruluşu yapmaya çalışan arkadaşlarla beraber dar bir çerçevede müsiyatı ziyarete gittik. Mecidiyeköy'deki yerimizde. Erol Başkan'la, Ali Bayramoğlu'yla beraber uzun bir toplantı yaptık. Ve görüşmelerin neticesinde şunu gördük. Evet, biz ne düşünüyorsak müsiyat da aynısını düşünüyor. Maksat belli. Türkiye'nin geleceğiyle alakalı endişesi olan, korkusu olan, düşüncesi olan, fikri olan ve Türkiye'yi bir yerlere taşımaya çalışan gelecek neslin bir ferdi olarak neler yapmamız gerektiğini hususunda düşündüklerimizin müsiyatla örtüştüğünü gördük. 90 Ekim itibariyle biz de müsiyata üye olduk. Ve önce ben oldum. Daha sonra arkadaşlar arkamızdan geldiler. Ve müsiyatla böyle tanıştık. Ve oralardaki yaptığımız toplantıların akabinde çok ciddi bir talebin var olduğuna ve bu talebin aynı zamanda sadece İstanbul'la sınırlı olmadığına, Anadolu'da da böyle bir açlık ve talebin olduğuna dair beklentilerimiz gündeme geldi. Çünkü neden? Benim kendi iş hayatım zaten birçoğu Anadolu'daydı. Erol Başkan'ın da kendi ürettiğim malların birçoğu distribütörler kanalıyla Anadolu'da satıldığı için onun da kendisinin Anadolu seyahatlerinin olduğu bir süreçti. Dolayısıyla Anadolu'nun açlığını da hissettiğimiz için teşkilatlanma çalışmasına hemen Anadolu olarak da başlama gereği duyduk. Ve gittik. Yani ilk Kayseri'ye gittik. Kayseri şubesini ben de şöyle söylemiştim. Dedim ki arkadaşlar
bu işi Kayseri'de eğer tutturabilirsek Türkiye'nin her yerinde tuttururuz. Çünkü hem para isteyeceksiniz hem adamları çağıracaksınız. Bu Kayseri'nin mantalitesine çok uygun bir şey değil. Onun için burada tutturabilirsek bu işi Türkiye'nin her tarafında tutar dedik. Allah gani gani rahmet eylesin. İlk şubemizdir Kayseri. Ahmet Olgun Harputlu diye bir trafik kazasına kaybettiğimiz bir kardeşimiz. Size 3 defa gittik başkanlığı verebilmek için. İnatla hayır dedi bize. İnatla. Üçüncüsünde çok şükür kabul etti ve çok güzel bir toplantı yaptık Kayseri'de ve böylece şube çalışmalarımızla başlattık. İşte ondan sonra Konya'ya gitmiştik. Sonra Ankara, İzmir, Bursa gibi büyük şehirlerimize başlayarak bütün teşkilatlanma çalışmalarımızı devam ettirdik. Genel merkezimiz İstanbul'da olmakla beraber MÜSİAD yurt içinde şubeleşme ağı kurarak Anadolu ve Trakya ile bütünleşme, kucaklaşma politikasını tercih etti. Yani topyekün kalkınma bazında hareket edildiği için sadece bir büyükşehir derneği olarak lokal kalmak yerine milli bir kuruluş olmayı ve uluslararası bir kuruluş olmayı tercih etti. Daha MÜSİAD'ın ilk yılından itibaren hem yurt içinde teşkilatlanma ve şubeleşme hem de yurt dışında önce Türklerin yoğun olduğu ülkelerden başlayarak bütün dünyada şube, irtibat ofisi, temsilcilik gibi teşkilatlanma modelini tercih etmişti. Ve artık MÜSİAD yalnızca İstanbul'da yapılan toplantıların değil, Anadolu'da yankılanan bir davetin adı olmuştu. Her yeni şehir, her yeni yüz bu çağrının gücüne omuz verdi. Kayseri'den Bursa'ya, Konya'dan İzmir'e uzanan bu yolculukta sadece bir teşkilat değil, bir vizyon büyüyordu. MÜSİAD orada doğru bir tercih yaptı. Kendisine doğru, kaliteli ve içini doldurabileceği bir çerçeve çizdi. Bu belirlediği çerçevede faaliyetlerini devam ettirdi. Dolayısıyla çok fazla realize edemeyeceği bir büyük bir çerçeve çizip onun içinde bocalamaktansa doğru bir çerçeve çizdi ve onun içini tam olarak doldurdu. O konudaki yol haritasını net bir şekilde belirledi ve onu adım adım hayata geçirdi. Önce İstanbul'da, sonra Türkiye'nin birçok yerinde, sonra da dünyanın birçok yerinde teşkilatlanma ile ilgili bir süreci hayata geçirdi. Evet, tabii MÜSİAD yönetimi kurulduğu zaman ilk yaptığımız iş tabii ki komisyonların kurulmasıydı ve bu komisyonların en önemlilerinden biri başkan yardımcısı seviyesinde Dış İlişkiler Komisyonu'nun kurulmasıdır. Bu bizim bir uluslararası vizyonumuzu, cihan şumul vizyonumuzu izah etmesi açısından yeterlidir ki kaldı ki o dönemlerde maalesef derneklerin yurt dışı faaliyetleri izne tabiydi. Yani derneklerin yurt dışı faaliyet yapmaları fiilen kendi başlarına yasaktı, öyle bir özgürlük de yoktu. Ama biz ilk gün koyduğumuz, tabii dünyayı tanıdığımız için, dünyaya çok iyi vakıf olduğumuz için Allah'a şükür hem babam hem eğitimimiz hem de o güne kadarki iş yapma kültürümüz diyelim. Bizim hem Avrupa'daki Almanya, Türkiye diasporasıyla entegre olma, Fransa ile Hollanda ile entegre olma, bir taraftan Kahire, Malezya, Endonezya, şu anki Malezya Başbakanımız ki Cumhurbaşkanımız orada şu anda, Enver İbrahim, o zaman Maliye Bakanıydı. Birebir toplantılar yaptık, Mahathir'le toplantılar yaptık. Hepsi MÜSİAD'ı tanıyordu. Hatta gazeteciler şok oluyordu. Ya siz nereden tanıyor bunlar? Diyorlardı bize. Çünkü onlar bizim oradaki aktivitelerimizi bilmiyorlardı. Sayın Tansu Hanım'la da bir toplantıda bana takılmıştı böyle. Erol sen hep doğu doğu diyorsun, ne varsa batıda var diyordu. Ben de o zaman kitabını da yazmıştım bunu. Gelecek doğuda, doğuya önem vermeyenler geri kalacak diye açık bir deklarasyonda bulunuyordum ve Çin'in geleceğinden bahsediyordum. Dolayısıyla Türkiye böyle başını sadece Avrupa Birliği'ne dönmüş, adeta boynu tutulmuş bir ülke konumundaydı. Biz o boynu 360 derece dönecek hale, bir taraftan St. Petersburg'a giderek, efendime söyleyeyim, o zamanki adıyla Leningrad, Ken giderek, ilk Sovyetler Birliği açılışını yaparak,
bütün Türk Cumhuriyetlerine de aktif olarak, Afrika'ya giderek, ta Güney Afrikalara gezi yaparak, Arjantin'e Kahraman Emmoğlu, Allah rahmet eylesin, Brezilya'ya, Arjantin'e götürüp oradaki Müslüman iş adamlarını tespit edip burada raporlar yazıyacak. Amerika dahil olmak üzere böyle hiç kimsenin aklına gelmeyecek müthiş bir çalışmayı, bir adeta devletmişçesine yapan bir teşkilattık tabii. Hem Türkiye'de hem yurt dışında bu ortaya koyduğu değerler setini hep öncelikleyerek süreçlerini yürüttü. Buna bağlı olarak bence ilk kuruluş aşamasında en önemli konu belli bir çerçevenin doğru belirlenmiş olması ve bunun zaman içinde tabii ki gelişti bu ama bunun da gerekliliklerini çok etkin bir şekilde hayata geçirmesi. Tabii Mısır'da başımıza gelen de o çok komik bir hadise oldu. İşte Mısır'da bizi bekliyor arkadaşlar, tabii gideceğiz orada aktivite yapacağız. Yani Welcome Müsiyat diye bir yazı yazılmış oraya. Ondan sonra biz de tabii işte gümrüğü geçmemişiz, pasaport gişesinin bu tarafında sıradayız, onlara bakıyoruz falan. Aa ne güzel falan, bak Welcome Müsiyat yapmışlar. O sırada bir baktık birileri geldi, o yazıları topladılar götürdüler. Ulan ne oluyor bu yazılar gitti falan, biz anlamadık tabii olayı. Sonra pasaporttan geçince bir baktık yazı tekrar açıldı. Dedik ya ne oldu bu falan. Ya polis geldi, yazıyı aldı götür. Ya Welcome Müsiyat'ı niye alsın? Ya Welcome Mossad yazıyor zannetmişler. Bizim Mossadçılara hoş geldiniz diyor diye paketlemişler. Sonra Müsiyat olup bunu bir iş adamı derneğine olduğunu, aa öyle mi ya yanlış anlamışız diye tekrar müsaade ettiler. Onun için Müsiyat, aman diyorlardı, Müsiyat'ı söylerken dikkatli edin Mossad'la karış. O da güzel bir hatıradır işte. Bu yeni kuşak girişimciler yalnızca üretmekte kalmamalı, kendi pazarını da kurmalıydı. İşte o noktada Müsiyad'ın kuruluş gayesindeki fikir devreye girdi. Paylaşmayı önceleyen, rekabeti ahlaka yaslayan, üyeleri arasında dayanışmayı esas alan bir iktisadi modelin yeniden inşası. Medine pazarının modern bir yorumu. Biz iktisadi hayatta o Medine pazarı dediğimiz bir mefhum vardı bizim. O zaman için çok kıymetli bir şeydi bu. Medine pazarının özelliklerini belki 3 noktada şeyi vardır, onun özelliği önemlidir. O pazarda tekel olmayacak. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o pazarı kurarken sabah erken kim geliyorsa pazarın en uygun yerine o oturacak. Yani pazarda belirli yerler elde etme şeyine karşı, bu tekelleşmeye karşı bir duruş var. Efendim burada vergi alınmayacak diyor. Vergiyle şeyi bozmayın. İnsanların çalışma şevkini azaltmayın. Bir de Müslümanlar mümkün olduğu kadar kendi aralarında ticaret yapsın. Bunun 3 tane önemli şeyi var. İşte Müsiyat bunu bir kere yaymak istiyordu. Yani biz aramızda ortaklıklar oluşturalım birinci derecede. Ha bizim dışımızdakilerle ticaret yapmayalım değil. Ama önceleyelim. Yani birbirimizi kollayalım. Birbirimizden alalım, birbirimizi geliştirelim. İktisadi hayatta da biz de tekelleşmeyelim. Tekelleşmelere de mümkün olduğu kadar müsaade etmeyelim. Bunun için gayret edelim. Bu mesela önemli bir şeydi. 1990 yılının fuarcılığında İzmir Fuarı vardı. Yani İzmir Uluslararası Fuarı denen bir fuar. Aslında bakıldığında gerçek fuarcılığa o dönemin şartlarında olabilir ama bugün fuarcılığıyla ya da 2000'li yılların fuarcılığıyla hiç ilgisi olmayan bir fuar süreci. Orada adeta ürünleri yerlere koyarak başlamış bir fuar süreci var Müsiyad'ın. Bu da normaldir. Başlangıç öyle olur her zaman. Ve 93 yılında Müsiyad'ın ilk defa bir mini fuarını yaptık. Ama nasıl bir fuar yaptık? O kadar basit, sade ki. Üyelerimiz zaten sayısı fazla değil. Herkese dedi ki fuara geliyorsunuz. Fuar nedir kimse bilmiyor. Abi o ne işte, çarşı pazara benziyor işte, pazarda malını sergileyeceksin falan örneklerinden yola çıkarak efendim arkadaşlara adeta talimat vererek bir 100-120 tane firmamızı bir hollük bir alana getirdik. Hiçbirinde katalog yok. Sadece mallarını pazar yerine getirmiş gibi getirmişler. Kimisine diyorsun ki ya kartın var mı abi, o ne diyor. İşte ya ismini soyadını yazacak, firmayı tanıtacağım falan. Broşürün nerede, afişin nerede dediğimiz arkadaşlar vardı. Dolayısıyla 93 yılında esasında dünya için bu kadar önemli olan bir yerde Türk sanayicisinin, yaygın Anadolu sermayesinin bir fuar kültürü maalesef yoktu. İsrarla dedik ki her yıl yapacağız biz.
Ondan sonra gördük ki insanlar birbirlerinin mal alımlarını tercih edebiliyormuş. Ettiler. Ama biz 2-3 sene sonra İstanbul'daki fuar alanı yapıp bu içerisinde bulunduğumuz yere yakın bölgedeki fuar alanında fuar yaptığımızda herkes o standları yapmayı becerdi. Bugünkü kadar çok profesyonel olmasa da yarı profesyonel bir standın içerisinde fuar yapmaya başladık. O zaman her yıl yapıyorduk fuarı. Her yıl. Yani o nedenle bu günleri yaşamış olmamız o tarihlerde bizi çok hem memnun etmişti hem de daha heyecanlandırarak daha çok işlere sarılmamıza fırsat vermişti. 1993 yılında İzmir Enternasyonel Fuarı'nın içinde MÜSİAD'ın ilk fuarında ben fuara katılmıştım o zaman. Çünkü biz devamlı sahada sabah 6 gece 11'e kadar çalışan bir yapımız vardı. Ama işte birçok şeyi gerçekleştirdikten sonra yeni hedefler koymak durumundasınız. MÜSİAD'ın en çok tabii benim hoşuma giden etkinliklerden bir tanesi fuarlarıydı. Her 2 yılda, eskiden yılda bir yapılırdı. Biz de şirket olarak da uzun yıllar fuarların hepsine standta da katılım gösterdik. Organizasyonların birçoğunda ben de başından sonuna kadar bulunma imkanı buldum. Medine Pazarı'nın genişletilmiş haliydi. Bugünkü versiyonuydu. Orada da çok büyük mesafeler alındı. Yani başlangıçta çok mütevazi şartlarda standlar, organizasyon yapılırken işte son yıllara doğru giderek büyüyen, çağın teknolojisinden, nimetlerinden istifade eden organizasyonlar yapılıyor. Elhamdülillah dünya çapında uluslararası organizasyonlar yapılıyor. Dolayısıyla üyelerimiz fuarın kıymetini anlamaya başladılar. O sırada da İstanbul'da fuar merkezi ilk bir holü yapılmıştı. 96'da da Uluslararası İş Forumu toplantısıyla birleştirip İstanbul'da çok büyük bir fuar organize ettik. O kadar büyük ilgi çekti ki İstanbul'un bütün, sağ olsun Tayyip Bey o zaman Büyükşehir Belediye Başkanı'ydı. Bütün fuarın tanıtımlarını yaptık. Adeta bizim standlar yıkılıyordu. Dolayısıyla fuarlar MÜSİAD için çok önemli bir dönüm noktasıdır. Hem üyelerimiz birbirlerini tanıdı, hem teşhir tanıtım kültürü edindi. Bu sefer uluslararası fuarlara katılımlar başladı. Biz bazı yurt dışında mini fuarlar yapmaya başladık. Dolayısıyla Anadolu'da tabii sermayenin vizyonu yoktu. Hiç ihracat yapmayan arkadaşlarımızı, dil bilmeyen arkadaşlarımızı adeta gezilere zorla götürerek, onların tercümelerini bizatihi bizler yaparak onları dünyaya açtık. Bir baktık 2-3 sene sonra 30, 40, 50, 60 ülke ihracat yapar hale gelmişler, uluslararası firma haline gelmişler. Bunlar tabii bizi çok mutlu eden ve MÜSİAD'ın tarihinde ülkemiz adına mühür vurduğumuz şeylerdir. Sadece birilerinin ürettiği malları alıp satan, ticaret yapan bir grup olmanın dışına çıktık. Bir şeylerin nasıl üretilebileceğini, yatırımın nasıl yapılabileceğini, yatırım yaptığınızda pazarlamanın nasıl yapılabileceğini, uluslararası pazarın ne demek olduğunu, dış ticaretin ne demek olduğunu, malın nasıl sergilenebileceğini, fuarın ne demek olduğunu, bunların hepsini burada öğrendi insanlarımız. Katılan her girişimci kendini geliştirdi. İlk kez ihracat yapan firmalar çıktı, yurt dışı bağlantılar kuruldu, işbirlikleri başladı. Bu başarılar Anadolu sermayesinin potansiyelini ve dinamizmini açıkça ortaya koydu. Ancak bu yükseliş statikoyu rahatsız etti. MÜSİAD'ın sahaya koyduğu net duruş, özellikle yerleşik düzenin bazı odakları tarafından tehdit olarak algılandı. Önce görmezden gelindiler, sonra küçümsendiler, ardından hedefe konuldular. Alaya alma, itibarsızlaştırma, dışlama gibi refleksler sistemli bir biçimde devreye sokuldu. Çünkü bu yapı alışılmış düzenin dışında bir dili, bağımsız bir aklı ve yerli bir sesi temsil ediyordu ve bu ses bastırılmak isteniyordu. Çok destek gördüğümüzü söyleyemeyiz. Yani önce bu tür şeyler önce görmemezlikten gelinir. Çünkü Türkiye'de yerleşmiş bir statüko vardır. Rahmetli pederin bir arkadaşı beni uçaktayken ikaz etti. Dedi bazı gruplar sizin varlığınızdan çok endişeli. Dikkat et diye beni uçaktayken ikaz etti.
Dolayısıyla Türkiye'deki statüko, tabii MÜSİAD gibi bir kuruluşu önce göz ardı etti. Daha sonra biraz gazetecileri yoluyla alaya alma. Önce görmemezlik, ikinci adım alaya alma. İşte MÜSİAD'a bir gazeteci geldi, önemli bir derginin muhabiri. Tabii biz MÜSİAD'ın hedefleri, dünya, ekonomi, teknoloji vesaire bunlardan bahsettik. Ondan sonra elhamdülillah MÜSİAD'ız başlığıyla bir manşet attı. Parmağımızdaki gümüş yüzüklerden, hanımlarımızın örtülü olup olmamasından, yani konuştuğumuz konu sanki bir saat hiçbir şey konuşmamışız, dünyadan bahsetmemişiz gibi böyle emirle atılan biraz istihza, işte bunlar vizyonu düşük adamlardır. Halbuki belki bizim anlattığımız vizyonu o gün Türkiye'de anlatan kimse yok. İşte MÜSİAD'ın müsü, müstakil mi, Müslüman mı? Ve siz işte o zamanlar TÜSİAD'da yeni kurulmuş, siz TÜSİAD'a alternatif bir kurum olarak mı kuruldunuz çerçevesinde soru hep soruldu bize. Bu iki sorunun ilk önce bir cevabını net bir şekilde verelim. Bu çünkü çok önemli. İş hayatı demek bağımsız olması gerekir. Yani öz ve özgür iradesiyle konuşabilen, yeri geldiğinde yanlış anlaşıldığım endişesinde duymadan ifadelerini net bir şekilde söylemesi gereken kişidir. Buna da bağımsızlık ve müstakiliyet denir. O nedenle müstakiliz. Ama Müslümanlık olarak bize bir yakıştırma yapılıyorsa bundan da onur duyarız dedik hep. Ama ikinci konu, yani siz birilerine alternatif olarak mı kuruldunuz? Hiçbir şekilde alternatif kurulmadık. Çünkü müstakillik aynı zamanda aksiyoner bir hareketin ifadesi anlamına geliyor. Biz kendi düşüncelerimizi, kendi ideallerimizi, kendi hedeflerimizi hep bir şekilde masaya yatırıp onlar için gerekenleri yapıp birilerini takip etmek değil, birileri eğer takip edecekse bizim ortaya koyduğumuz prensipleri takip etsin diyerek hareket ettik. Özellikle iktisadi ve siyasi gücü elinde bulunduranların nezdinde yok hükmündeydik. Ama zaman içerisinde gerek programlarımızla, gerek siyasi görüşlerimizle ve ümmet şuurunu kendi içimizde yeniden canlandırma faaliyetlerimizle beraber bizleri de toplum ve özellikle medya tanımaya başladı, basın tanımaya başladı. Tabii basının tanıması bir yanda iyi oluyor, tanıtıyorsunuz kendinizi ve sizden olan insanlar da sizinle beraber olmaya başlıyor. Ama bir de bunun ters tarafı var ki bugün bile çok tesirini görüyoruz. Bize karşı atfedilen hususlar, yani bir Müslüman olacaksınız ve Türkiye'nin geleceğinize imza atacak fikirleriniz olacak. Bunun mücadelesine gireceksiniz. Siyaseten de bunu savunmaya başladığınız noktada hücum başlıyor. Ve özellikle medya, daha sonra siyasi partiler bizim vurabilecekleri ne kadar husus varsa bunları yapmaya başladılar. Tabii birçok farklı konular vardı. Bir taraftan sizin dediğiniz gibi sadece iş dünyasında bulunan bizlerin değil, Türkiye'deki tüm belli değerlere sahip olan mütedeyyin insanların karşılaştığı önemli sıkıntılar vardı. Bunlar zaten daha evvelki yıllardan beri devam eden zorluklar, sıkıntılardı. Bunların tabii önemli bir kısmı iş dünyasına da yansıyordu. Özellikle Türkiye'deki iş dünyasında hakim yapıların dışında bir nüvenin ortaya çıkması hem o hakim yapıyı oluşturan camiayı hem de onlara destek verenleri açıkçası rahatsız etti. Çünkü daha milli, daha yerli, daha inancını ön planda tutan bir grupla karşı karşıyaydılar. Bugüne kadar pek iş dünyasında bu tip bir yaklaşım ortaya çıkmamıştı. Fiziken ve fiilen zor günler olsa da manevi olarak beni hiç yoran günler değildi. Şimdi geriye baktığım zaman hiçbir tereddüt yaşamamıştım.
birileri bize saldırıyordu. İşte dinimize, inancımıza, maneviyatımıza, değerlerimize büyük bir taarruz vardı. Ve hedefe konulan kurumlardan bir tanesi de MÜSİAD'tı. MÜSİAD gerçekten bu noktada diri durdu. Asla duruşundan, görüşlerinden taviz vermedi. İnsan bilmediğinden korkar. Şimdi MÜSİAD ilk çıktığında yaptığı söylemlerle, çünkü dini hassasiyeti olan insanların buluşma noktası oldu MÜSİAD o dönemler için söylüyorum. Bugün de öyle. İnsanlar tepki göstermeye başladı. Yani o dönemde nedir bunlar? Köylüdür, Anadolu'dur, işte şeyleri yoktur. Gerçekte ise bizim içimizde o dönemde entelektüel düzeyi çok yüksek insanlar da vardı. Ama bu bilinmediği için, daha doğrusu kendi sahalarına yeni bir oyuncu dahil etmemek için tepkiler olmadı değil, oldu. Anlaşılmayı bekledik. Anlaşıldık da yani. Kendi söylemlerimizle anlaşıldı. Ondan sonra ise misinformation dediğimiz yalan haberler. Kara liste açıklanması. Fakslardan MÜSİAD'a kara liste, işte Genelkurmay işte MÜSİAD'ın üyelerinin ürünlerini almayacak. Ondan öncesinde, 1-2 sene öncesinde de bir faksla bir reklam ajansı üzerinden bu firmaların mallarını almayın diye halka yönelik gazete haberi teşkil edecek şekilde haberler. Dolayısıyla bu sefer MÜSİAD'a bir baktılar ki gelişme devam ediyor. Üyeler büyüyor, entegre oluyor. MÜSİAD 2000 sayılarını aşmış üye sayısı olarak. Bu sefer MÜSİAD'ı kirletme çalışmaları. Ve en sonunda da 28 Şubat. Medyanın yönlendirdiği yalan haberler, kamuoyuna pompalanan kara listeler, ticaretin önünü kesmeye çalışan sabotajlar. Her biri MÜSİAD'ın yükselişini durdurmak için sistemli biçimde devreye alındı. Ama bu saldırıların en ağır olanı yalnızca ekonomik değil, doğrudan ahlaki ve milli bir suçlamayla geldi. Bir sivil toplum kuruluşunu karalama çabası artık daha örgütlü ve yıpratıcı bir hale bürünmüştü. MÜSİAD yalnızca eleştirilmekte kalmadı, suçlandı. Yani 28 Şubat'ın dönemlerinde DGM'de yöneticilerimiz yargılandı. Krizler atlattık, depremler geçirdik, savaşlar geçirdik. Dolayısıyla zor zamanlarda MÜSİAD var oldu. 1996 yılı ortalarında iktidar olan Refah Yol hükümetine karşıtlık olarak yoğun bir şekilde Batı yanlısı, daha doğrusu batıcı ve laiklik açısından sanki İslam'ın zıttıymış gibi bir şeyle, anlayışla muhafazakar yapılara karşı bir kutuplaştırma, ayrıştırma, mobbing, ezme politikası güdülmeye başlandı. Bunun zirve noktası 28 Şubat 1997 Milli Güvenlik Kurulu kararları ile ortaya çıktı. Siz ilkeliyseniz, siz kararlıysanız ve yaptığınız işin doğruluğuna, hakkaniyetine, adaletine inanıyorsanız hiçbir şekil ve surette taviz vermemeniz gerektiği ve sonuna kadar davanız için mücadele etmeniz gerektiğine inanan bir gruptuk biz. Rüzgarın artık fırtına şeklinde kafadan estiği, MÜSİAD üyelerinin bir kısmının evlerinden alındığı, sorgulamalara tabi tutulduğu dönemleri yaşadık. Siyasetin içerisinde o demin dediğimiz derinler müdahaleye başlayınca merhum hocamızın da alaşağı edilmesiyle beraber bizler de bu sefer onun ızdırabını, yükünü, acısını bizler de çekmeye başladık. Bizim arkadaşlarımızı gece ansızın evlerinden aldılar ve onları mahkemelerde bayağı süründürdüler, içeriye attılar ve o dönemin ne kadar bilinen kurumları
emniyet kurumu vesaire, jandarma bunların işkencelerinden geçti kardeşlerimiz yani maalesef. Yetmedi bizleri 4 tane ayrı mahkemeden yargılandı müsiat. 4 ayrı mahkemeden davadan yargılandı. Bunların 3 tanesi 312 dendi. Bir tanesi de 125. madde. Yani vatana ihanetten. Müsiat, vatana ihanetle suçlanıyordu. 28 Şubat süreci yalnızca siyasi bir müdahale değil, ekonomik hayata, inançlara ve sivil yapıya karşı sistemli bir baskı dönemiydi. Müsiat, bu karanlık tablo karşısında geri çekilmek yerine sahaya çıktı. Destek ve moral verdi, istikameti korudu. Zaman, safları sıklaştırma zamanıydı. Zor günlerde gösterilen bu duruş, MÜSİAD'ın bir iş dünyası örgütünden öte bir dayanışma yapısı olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Hatta baskılar o kadar artmıştı ki yönetim kurulu üyeleri olarak üyeleri ziyaretler yapıyorduk. Ben de ziyaret ediyordum ikna etmeye, bilgilendirmeye, moral, motivasyon. En çok üzen şeylerden bir tanesi tabii çok sayıda üyemiz o zaman istifa etmek zorunda kalmıştı. Ben de böyle koca büyük iş adamlarının ya biz bu dönem gözükmeyelim, ya bizi listeden çıkarın ama gönlümüz sizinle dedikleri zaman gerçekten çok üzülerek yönetim kuruluna gelip ya biz burada ne yapıyoruz ki yani bu insanlar niye bizden uzaklaşıyorlar yani bunlara hani uzaklaşmalarını gerektiren bir durum yok ama hani mal canı yongasıdır. Biraz karakteri zayıf, biraz istikameti çok kavi olmayan adamlar ayakları hemen sürçüyordu. Hemen bir grup üyemiz bir yerlerden kaçmaya çalıştı. Ve kaçmaya çalışanlara dedim ki hemen bırakın, hemen gitsinler. Halbuki bizde mesela bir üye istifa etse, istifasını saatlerce tartışır, bizatihi ekip gönderir, gerekçelerini öğrenirdik. Ama 28 Şubat sürecinde istifa eden arkadaşların hiç görüşmeden direkt istifalarını kabul ettik. Niye? Çünkü yani gemiyi ilk önce terk edenler fareler. O anlamdaydı. Velev ki o insanların çoğu istifa ederek ayrılanlar sonraki dönemlerde tekrar üye olmak için müracaat ettiklerini biz onlara kırmızı çizgi koyduk. Hiçbirisini üye almadık sonra tekrar. 28 Şubat hafızalarımızda maalesef kötü izleriyle hatırladığımız bir daha olmaması için de hepimizin gayret etmesi gereken bir süreç. İşte üyelik için başvurmuşum. Benim üyeliğimin onaylandığı tarih, üyelik tarihine bakılacak olursa 28 Şubat'ın ertesi günüdür. 1 Mart. Şu yönüyle tamamen tevafuk tabii ama hani bazılarında maalesef bazı anlamaya da çalışırız da o 28 Şubat sürecinin içerisinde üyelikten ayrılmak zorunda kaldığı ya da ayrıldığı bir dönemde hemen ertesi sabah üyeliğe kabul edilmiş olmak da benim için güzel bir anlam ifade ediyor diye düşünüyorum. Ama tabii belli korkular dolayısıyla o dönemde müsiyatta bazı kopmalar olmadı değil oldu. Müsiyat üyesi olması hasebiyle farklı denetim kontrollerinden geçenler, ticareten sıkıştırmalar, gümrükte malı kalanlar oldu. Neden bu insanlar buna maruz kaldı? Yine hassasiyeti oldukları için. Şimdi sermaye, yeşil sermaye diye bir tabir çıktı o dönemde. Yeşil sermaye nedir? Yani tabiri yok. Tanımı da yok. Ama bir haftalamayla insanlar töhmet altında bırakıldı. İnsanlar zor durumda bırakıldı. Hatta farklı mecralarda şu markalara satın almayın, bunlar müsiyatçıdır, müsiyatlıdır. Yani Türkiye'nin %99'u Müslümandır biliyoruz ama böyle o dönemde problemler çıkartıldı. Onun için 28 Şubat süreci bizim için de aynı zamanda bir dönüm noktası oldu. İçimizdeki safraları temizlemiş olduk. O nedenle o süreçler aslında bizi birbirimize daha çok kenetleyen, birbirimize daha çok bağlayan, gelişimimizi, kardeşlik şuurumuzu, birlik ve beraberliğimizi arttıran bir nesne olarak oldu. Bir de hani Anadolu'da güzel tabirler vardır. Kötü komşu adamı mal sahibi yapar gibi. İşte bu kötü davranışlar da bizim daha çok gelişmemize ve yaptığımız işin daha çok doğruluğuna inanmamız ve ona göre de ona daha çok ehemmiyet vermemize de sebep oldu. O 28 Şubat dönemi
AK Parti'nin iktidara gelmesiyle maalesef hemen sona ermedi. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımızın Başbakan ve Genel Başkanlık döneminde dahi bu yasaklar devam ediyordu. Yargı üzerinden ve askeri ve yargı bürokrasisi üzerinden sıkıştırmalar, baskılar çok uzun yıllar daha devam etti. ...28 Şubat, baskının, geri çekilmenin ve kabuğuna kapanmanın değil, safları sıkılaştırmanın, yeniden yapılanmanın dönemi oldu. MÜSİAD için bu süreç hem içerideki dayanışma refleksinin sınandığı hem de geleceğe dair adımların atıldığı bir eşikti. Zorluklar karşısında geri adım atmak yerine kendi imkanlarıyla büyümeyi, kendi kaynaklarıyla yeni bir merkez inşa etmeyi tercih ettiler. İşte Fatih'te küçük bir ofisten Mecidiyeköy'de taşındık, orada aşama aşama büyüdük. Bir katın yarısıyken işte katın tamamı 2. kat derken Allah nasip etti, Sütlüce'deki yerin temelini attık, orayı tamamladık. Uzun süre genel merkezimiz olarak orada süreçlerimize devam ettik. Yılların rüyası olan yeni genel merkez konusunda arayışlara başladık. Bazı arkadaşlarımızdan destek aldık ve Sütlüce'deki yeni genel merkezin arsasını önce satın aldık. Genel başkan olarak da önce ben kendi cebimden fon vererek başlattım. Sağ olsun o zaman 100'ün üzerindeki arkadaşlarımızın destekleriyle bir kuruş borçlanmadan o zamanki değeriyle yaklaşık 2,5 milyon dolara o yeni 2700 metrekarelik 5 katlı genel merkez binamıza taşındık. Tabii Sütlüce'de yaşadığımız bir süreç var. Oranın da temelini atarken yine MÜSİAD Gıda Tarım Sektör Kurulu Başkanıydım. Açılımında temelinde bizim çok faaldik o dönemler. Çok seviniyorduk. Çünkü Mecidiyeköy'den kalktık. Dar bir alanda böyle görkemli 4 katlı bir binaya taşınmak bizim için bir sevinçti. Ama tabii ki MÜSİAD büyüyünce, gelişince, sahası genişleyince, teşkilatları genişleyince tabii kadrolar da genişledi. Hazreti Mevlana'nın bir sözü var. İnsanlar kıyafetleriyle karşılanır, fikirleriyle uğurlanır diye. Böylece MÜSİAD hem fikirleriyle, projeleriyle olan büyüklüğü hem de güzel, efektif ve göz doyurucu genel merkeziyle yeni döneme gerçekten imza attı. Nereden nereye sorusu burada da çok önemli. Nereden nereye geldiğini iyi bilenlerden birisi olarak, bir onur üyesi olarak ben de bu süreci iyi biliyorum. İlk başladığı anlarda neydi, şu anda nereye geldi? Bu süreci iyi takip eden bir kardeşimiz olarak söylüyorum. İnşallah ülkemizin aydınlık geleceğine yönelik katkılarınız sizleri milletimizin gönlünde çok daha farklı bir yere yerleştirecektir diyorum. Ve zarf, mazruf burada çok geçerli tabii. İnşallah daha önce 800 metrekare, daha önce 200 metrekarelik yerden şimdi 2800 metrekarelik yerde inanıyorum ki bu mazruf çok daha dolu olacaktır ve iş dünyamıza çok daha farklı etkiler istihsal edecektir. Tebrik ediyorum. Tüm emeği geçenleri kutluyorum. Hayırlı olsun. MÜSİAD, kurulduğu ilk yıllardan itibaren iş yapma biçimlerinin yanı sıra düşünceyi, öneriyi ve kurumsal vizyonu da önemseyen bir yapıydı. Mecidiyeköy döneminden itibaren hazırlanan raporlar, kamuoyunun dikkatini çeken analizler ve sektörel değerlendirmeler bu yaklaşımın göstergesiydi.
Genişleyen kadrolar, uzmanlaşan komisyonlar ve sürekli çalışan danışman ekipleriyle MÜSİAD, Türkiye'de sivil toplumun düşünce üretim kapasitesini ciddi şekilde yükselten örnek kurumlardan biri oldu. Özellikle işte insanların bu kriz dönemlerindeki uyarılarımızı 2001'de, benim 2001'in sonunda bütün Türkiye genelini dolaştım. O zaman herkese şunu söyledim: sakın ha aldanmayın, bu kriz geçmiş değil, bu daha ön depremler, esas deprem daha sonra geliyor. Ona göre ayağınızı yorganunuza göre değil, cenin pozisyona göre uzatın diyerek bütün iş alemini banka sistemlerinden borçlanma mekanizmalarına varana kadar, yatırım sistemlerine varana kadar çok iyi uyarılar yaptığımız bir dönemdi. Bunların hepsi kitapçıklarda fiili olarak var. Hatta Ömer Bolat bakanımız, o günkü başkanımız bana dedi ki ya Cihat'la dedi sen ne şanssızmışsın dedi ya. Ne zor dönemde dedi şey yaptın dedi, görev aldın. Dedim ben de ona yani bizim ismimizi Cihat koydular. Biz de hep her türlü önümüze gelen konularda cihad ediyoruz dedik. Yani bunda da başarırız Allah'ın izniyle dedik ve başladık çalışmaya. O süreçte küresel kriz, dünyada küresel kriz başladı. Ve hatta akabinde bizim yaptığımız çalışmalarda, konuşmalarımızda şunu söyledik. Dedik ki ya yani böyle dünyayı sarsan büyük bir krizde ki yine hatırlarsınız o zamanki başbakanımız, şimdiki Cumhurbaşkanımız bizi teğet geçecek bu demişti. Kimse inanmadıydı. Bu yoğun ve zorlu bir süreçte biz tabii hükümete elimizden geldiği kadar önerilerde bulunurken şunu dedik, ya dedik bu süreçte eğer hükümet olan bir parti kapatılmış olsaydı ve memleket hükümetsiz kalsaydı o zaman memleketin hali nice olurdu. Ama bizim de sizin sorduğunuz soru çerçevesinde ülkemizin ihtiyacı olan hangi konuda bir fikir üretmemiz gerekiyorsa özellikle ekonomik anlamda biz bu çalışmaları yapıp paylaşmaya devam etmiştik. Anayasa bunlardan önemli olanlardan bir tanesiydi. İnsanlara örnek olalım, rol model olarak olalım. Yaptığımız işler, müesseseler, fikri işler. Efendim geriye dönük insanlar baktığı zaman ortaya bir değer üretelim. Buydu derdimiz bizim. Bütün dünyanın kurtuluşu olmayan bir kurtuluş bizim de kurtuluşumuz olamaz. Mesela bence MÜSİAD açısından bu laf çok mühim bir laftır. Sadece bizim kurtuluşumuz değil, bütün insanlığın kurtuluşunu biz oynamamız lazım. Neden? Biz bu dünyada bunun için varız. Yani Peygamber Efendimiz tebliğ için vardı. İnsanlara devamlı tebliğ etti. Hakkı tebliğ etti. Biz de iktisadi alanda bunu tebliğ etmemiz lazım. MÜSİAD'ın dikkat çeken faaliyetlerinin bir tanesi de raporları ve araştırmalarıydı. MÜSİAD okuyan, yazan ve düşünen bir kuruluştu. Sürekli bir konuda karar verilecekse hem profesyonellerin fikirlerine hem de yönetim kurulunun ve üyelerinin fikirlerine başvurulurdu. Çünkü genelde bu STK'larda bir akademik çalışma yaptırılır veya profesyonel bir yöneticiye bir metin yazdırılır. Onun altına imza atılır ama MÜSİAD'da hiç öyle olmazdı. Hepimiz hep beraber bir rapor için yoğun bir şekilde çalışırdık. Tabii MÜSİAD biliyorsunuz sadece genel merkezdeki yönetim kurulundan da mütevellit değil. Şubelerimiz var, şubelerimizdeki istişarelerimiz var, genel idare kurulu toplantıları yapıyoruz. Bütün bunlardan çıkan ortak akılla biz raporlar hazırlamaya devam ettik ki çok kıymetli danışmanlarımız oldu. Çok kıymetli personelimiz oldu ki hatırlarsınız yani bugünkü Merkez Bankası Başkan Yardımcısı olan Hatice Karahan da bizim Genel Sekreter Yardımcımızdı. Eyüp Vural Aydın ki şu an KÖY dediğimiz kamu özel işbirliği platformunun başında olan arkadaşımız. O bizim genel sekreterimizdi. Bir önceki genel sekreterimiz yine bugün İstanbul Ticaret Odası Genel Sekreteri olan Nihat Alayoğlu Bey'di. Genel Sekreter Yardımcımız yine Ticaret Odası'nda Genel Sekreter Yardımcısı olan Özcan Tokel Bey'di. Ve böyle kıymetli arkadaşlarımızla beraber ve onların ekibiyle beraber biz çalışmalarımızı yapmaya gayret ettik. Yani gelişen bir kapitalizm var. Bir de şöyle düşünün. 90'lardan sonra dünyanın sonu dedi Fukuyama. Tamam mı? Yani liberal dünya artık hakim başka kimse yok dedi. Ama öyle değil. Biz Müslümanlar olarak varız.
Biz varız ve son sözümüzü söylemedik. Söylememiz lazım. Bunun için gayret etmemiz lazım. Hem sosyal hayatta, hem kültürel hayatta, hem iktisadi hayatta bizim bir, teorik olarak kendimizi geliştirmemiz lazım. İki, pratik olarak bunları uygulamamız lazım. MÜSİAD bunun iktisadi alanda hem teorik gelişmesine katkı sağlayan hem de pratik uygulamalarını yapabilen bir yer olmalı. Bizim bence MÜSİAD'ın ana odaklandığı yerlerden biri buydu. Bunun için gayretlerimiz, araştırmalar bunun için, yayınlar bunun için, toplantılar bunun için, fuarlar bunun için. Batman'a gittiğimizde toplantımızı, yönetim kurulu toplantısı yaptık ve sonrasında da çarşıya çıktık. Orada bir yaşlı amca benim kolumu tuttu. Dedi ki, oğlum dedi, sen de iyi bir delikanlıya benziyorsun dedi. Buyur amca dedim. Ya dedi, burada gençler Loto, Toto diye bir şey oynuyor. Ve buradan aileler çok ciddi zarar görüyor. Evlerin yuvaları dağılıyor. Ne olur dedi, sen bu işe bir el at. Şimdi o benim zihnimde, kulağımda kaldı. Ve Genel Başkan 2017 yılında ilk yaptığım iş bizim UTESAV diye, Uluslararası Teknolojik Ekonomik Sosyal Vakfı olarak geçer UTESAV. Burada bir kumar raporu yaptık. Recep Akta Başbakan Yardımcısı olarak Sağlık Bakanlığı da yapmıştı. Ona biz MÜSİAD olarak verdik. Burada yani bunları niye anlatıyorum? Tarihe bir not olarak düşülmesi açısından. Çünkü o gün onu yapıp bir irade ortaya koyuyorsunuz, sonra o bir politika haline geliyor. Dolayısıyla raporlarımız var. Bir göç raporu hazırladık mesela. En nihayetinde 260 sayfalık bir göç raporu. Türkiye'de göçü anlamak ve yönetmek diye. Öyle bir raporumuz çıktı. En son yine başka bir raporumuz, tüketim ekonomisinden kanaat ekonomisine geçiş diye bir raporumuz çıktı. Bunların hepsinde öneriler var. Bütün bunların yanında sektör kurullarımız inşallah Şubat ayının ortasında 18 sektör kurulumuzun 15'i sektörel rapor hazırlayacak. Orada da sektörel olarak çözüm önerilerimizi ileteceğiz. Yani bir sivil toplum kuruluşu eğer hükümette gördüğü aksaklıkları, bizi yönetenlerde gördüğü aksaklıkları söylemezse eksik iş yapmış olur. Bunun biz farkındayız. Küresel krizler, siyasi dalgalanmalar, toplumsal baskılar. MÜSİAD bu zorlu süreçlerde sadece direnç göstermedi. Fikir üretti, rapor hazırladı, çözüm sundu. İktisadi kriz dönemlerinde sahaya inip uyarılarda bulundu, ardından bu sürecin analizlerini kamuoyuyla paylaştı. Hazırladığı raporlar kamu politikalarına yön veren bir referans haline geldi. Ama bu üretkenlik yalnızca içerikle sınırlı kalmadı. Kurumsal yapı, alınan kararlar, semboller, duruş. Hepsi başından beri istişareye dayalı bir sistem içinde şekillendi. Katılımcı karar alma kültürü sadece raporlarda değil, MÜSİAD'ın kendi kimliğinde de belirleyici oldu. Şimdi logo değişimi gündeme geldi. Arkadaşlarımızdan gündeme geldi. Ya dediler, bir daha farklı bir logo olabilir mi? Yönetimde bu konu tartışıldı. Aile şirketleri herkesin bakıldığında şunu söyleyen arkadaşlarımız oldu. Dediler ki ya logo değişimi çok zordur. Biz kendi aile şirketimizde logo değişimini başaramadık. Hakikaten sıkıntılı. Hem ihtiyaçtır hem sıkıntılı bir konudur. Dikkatli olmamız lazım diye. Bir konkura çıkıldı. 10 küsür tane yerden teklifler alındı ama asıl önemlisi o değildi. Ondan daha önemlisi logoyu hangi grupla, ne şekilde karar verilecekti? Yani logo değişimine kimler karar verecekti? Bir logo değişim komitesi ya da logo komitesi oluşturduk. Ve o komitenin içerisinde Erol Bey dahil olmak üzere benden önceki genel başkanları da sadece onlarla sınırlı değil, yaklaşık 10 kişilik bir grupla oluşturduk bunu. Bu işin bereketi de böyle oluyor arkadaşlar. Önceki logo kötü değildi. Belki ileride de başka logolar da olacak. Ama istişareyle yaparsanız, katılımcı bir sistemin içerisinde yaparsanız, katılımcılık şu açıdan önemli. 2 kişiyle de istişare yapabilirsiniz ama benim biraz önce anlattığım geniş kapsamlı bir istişare. Sonucu ne çıkar başka ama en azından insanların onu benimsemesi açısından önemli düşünüyorum. Logo değişimini öyle özetleyelim.
Kurumsal kimlik yalnızca fikirlerle değil, o fikirleri taşıyan yapılarla da güç kazanır. MÜSİAD için bu hem sembollerde hem de mekanda kendini gösteren bir dönüşüm süreciydi. Logo değişimi, geçmişe saygıyı koruyarak geleceğe dair yeni bir vizyonu yansıtmanın aracıydı. Bu anlayış kısa sürede daha büyük bir adımla pekişti. Sütlüce'de şekillenen kurumsal yapı artık yerini çok daha kapsamlı, çok daha güçlü bir merkeze bırakacaktı. Yeni genel merkez, MÜSİAD'ın olgunlaşan vizyonunun fiziki bir karşılığı olacaktı. ...2017 yılında da o zamanki Genel Başkanımız Nail Olpak Bey'in başlattığı büyük projeyle ve Abdurrahman Kaan Bey'in de açılışını gerçekleştirdi. Yenibosna'daki çok daha güzel yeni genel merkeze geçerek burada da MÜSİAD Türkiye kuruluşu olarak çok büyük başarılara imza atıyor. Bu sefer yeni bir bina ihtiyacı doğmuştu. İşte Nail Bey döneminde belediyelerle de konuşarak işte şu anda bulunan mevcut bir yeri o zaman temelini atmıştık. İşte biz göreve başladığımızda da temeldeydi. Sonrası itibariyle hızlı bir çalışma yapılarak hazırladık ve 2019'un Nisan ayında biz yeni binamızı açtık. Tabii yeni binaya geçince Sütlüce'den 4 kat daha büyük bir binaya geçince görkemli salonları, ofislerimizin dizaynı çok şey getirdi MÜSİAD'a. MÜSİAD'ımızın bu yeni hizmet binası tüm mensuplarına, tüm iş dünyamıza, ülkemize, milletimize hayırlı olsun diyor. Bu temenniyle emeği geçenleri kutluyorum ve kordelamızı da bu şekilde kesiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Sürekli yenilenen, gelişen insan kaynağıyla, insan kıymetiyle MÜSİAD çok önemli bir boşluğu dolduruyor ve sürekli yenileniyor işte. Biraz evvel de bahsettim. Mekan olarak büyüdü. Apartman dairesinde başladık. Sütlüce, ondan sonra şimdi buradaki muhteşem bir mekan. Temsil olarak bizi çok güzel temsil ediliyor. Dolayısıyla bunlar çok güzel. İnşallah şu anda açık söyleyeyim, MÜSİAD'dan büyüktür noktasına geldi. Yani ismi gerçekten çok iyi bir yere geldi. Ben bazen içini tam dolduramadığımızı, o algıya karşılık çok daha iyi faaliyetler yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu vesile şunu da söyleyeyim, bizim dönemimizde yine çok güzel bir olaya vesile olduk. Allah'a hamdolsun. Bu binanın mülkünü de tapusunu da satın aldık ve MÜSİAD'ımıza kazandırdık. Burada artık MÜSİAD kiracı değil, ev sahibi olarak binasıyla, mülküyle, tapusuyla şükürler olsun. Onu da bizim başkanlığımız döneminde Rabbim nasip etti. Ben şöyle söylüyorum, hiçbir çalışma mükemmel değildir. Hiçbir çalışmanın eksiği yok diyemeyiz. Bizim dönemimizin içerisinde de güzel şeyleri konuştuk. İşte mesela bir genel merkez binasının yapılması bence güzel faaliyetlerdendi. Şu anda da bakalım işte Mahmut Başkan çok güzel projeleri devam ettirip götürüyor. İşte bulunduğumuz mekanın verebildiği fiziki imkanları sonuna kadar kullanarak gidebiliyor. Böyle görmek lazım diye düşünüyorum. MÜSİAD'ın yeni genel merkezi yalnızca Türkiye'yi değil, dünyanın dört bir yanını kuşatan bir teşkilatlanmanın merkezine dönüşmüştü. Avrupa'dan Asya'ya, Afrika'dan Amerika'ya uzanan geniş bir etki alanı bu merkezden koordine ediliyordu. Yurtdışı şubeler, temsilcilikler, diplomatik temaslar ve ticaret köprüleri bu yapı üzerinden şekilleniyor, MÜSİAD'ın sesi artık uluslararası platformlarda da daha gür bir şekilde karşılık buluyordu. Yeni genel merkez, küresel ölçekte hareket eden bir gönüllüler ağının kalbi haline gelmişti.
MÜSİAD'da geçmişten gelen köklü bir geleneği var MÜSİAD'ın. Çok sizin de bahsettiğiniz gibi önümüzdeki Mayıs ayında 35. yılımızı kutlayacağız. Dolayısıyla yürüyüşünü istikrarlı bir şekilde devam ettiren, hem mekan olarak hem teşkilat olarak hem de üye sayısı olarak sürekli büyüyen bir yapı. Bu manada hani sürdürülebilirlik moda kavramı var ya günümüzde. Bunu en iyi temsil eden sivil toplum kuruluşlarından biri MÜSİAD. Dolayısıyla bu manada çok önemli bir kurum. Türkiye'de çok önemli bir boşluğu dolduran bir kurum. MÜSİAD'dan sonra birçok kurum MÜSİAD örnek alarak kuruldu. Ama MÜSİAD dediğimiz gibi bizim de mottomuz olan bir ve beraber bir şekilde yürüyüşünü devam ettiriyor. Her hikayenin bir başlangıcı vardır. Ama bazı hikayeler sadece başladıkları günle değil, geçtikleri yollarla anlam kazanır. MÜSİAD'ın 35 yıllık yürüyüşü sıradan bir dernek faaliyetinden ibaret olmadı. Bu yol, inançla atılan ilk adımlardan, küresel vizyonla çizilen haritalara, ahilikten yüksek ahlaka, Medine pazarı anlayışıyla inşa edilen fuarlara uzanan büyük bir bütünlüğün adıdır. Bu dönem yurt dışında da çok aktif bir teşkilatlanma yapısının içerisinde olduk. MÜSİAD 84 şubeye, ülkeye ulaştı. 84 ülkede MÜSİAD'ımız var. 99 şubeye çıktık. Orada biraz durduk açıkçası. 2-3 aydır yeni bir şube açmıyoruz. Mevcutları elden geçiriyoruz bir daha. Ta Avustralya'ya gittim ben. Melbourne'den Sydney'ye kadar 20 saat, 22 saat uçak yolculuğuyla oralara gittik. Amerika'ya ben 3 kere gittim başkan. Amerika çok önemli bir ülke. Dolayısıyla orada 9 eyalette MÜSİAD yapılanması var. Çin'de, Pekin'de var, Şangay'da varız. Bunun yanında Avrupa'da çok güçlüyüz. Almanya'da 11 şehirde MÜSİAD yapılanması var. Londra'da varız, Fransa'da varız, Belçika'da varız ki inşallah Belçika'da da Ramazan ayı geliyor. Orada da Avrupa Birliği parlamenterlerine bir iftar vereceğiz. Belçika'da ilk tescil alan, Avrupa Birliği'nde akreditasyonu olan sivil toplum kuruluşu MÜSİAD oldu. Onun tescilini yaptık. Şangay'da bizim Şangay şubemiz, Şangay Ticaret Odası'nın çalışma komitesine kabul edildi mesela. Balkanları açtık. Balkanlarda çok aktif bir yapılanmaya geçtik. Arnavutluk'ta, Kosova'da, Bulgaristan'da, Yunanistan'da, Bosna Hersek'te vardı zaten. Oradaki yapılanmamızı güçlendirdik. Mesela bu sene bir de Balkan iftarı yapacağız. Orada da yapılanmamızı güçlendirdik. Gönüllü bir yapıdan da bu beklenir zaten. Çok sevdiğim bir söz var. Gönüllülük o kadar güzel bir kelime ki, gönül kelimesi. Kötü bir anlam ifade eden alçak kelimesini bile arkasında gönül olunca alçak gönüllü. Hırsız kelimesi sonuna gelince gönül hırsızı oluyor. O kadar güzel bir kelime gönül. Dolayısıyla gönüllü olunca ve her zaman vurguladığımız gibi yaptığınız bir işi de Allah rızası için yapıyorsanız, bir ibadet aşkıyla topluma, insanlara, yani insanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır buyuruyor Peygamber Efendimiz. Bu insanlara, bu ülkeye, bütün insanlığa faydalı olmak için ben çalışıyorum dediğiniz anda onu da ben inanıyorum ki yaptığınız her işin, attığınız her adımın mutlaka Allah katında da bir ecri olduğunu ve onun mutlaka karşılığını Rabbimizin bize takdim edeceğini düşünüyoruz. Her dönemin kendi sınavı oldu. Kimi zaman yasaklarla, kimi zaman yok sayılmayla, kimi zaman hedef gösterilmeyle karşılaşıldı.
Ama her sınav bu camianın içindeki iradeyi, dayanışmayı ve sadakati daha da büyüttü. Bugün MÜSİAD sadece bir sivil toplum kurumu değil, bir duruşun, bir fikrin, bir medeniyet tasavvurunun bayrak taşıyıcısıdır. Sadece ekonomik alanda değil, insanlığın vicdanına, ortak iyilik arayışına seslenen büyük bir çağrıdır. 35 yıl sonra nereden gelip nereye gideceğini bilenlerin hiçbir şahsi ikbal ve menfaat amacı olmadan bir ve beraber başlattığı bu hareket, birbirimizi destekleyerek büyümeye devam ediyor. 35 yıldır derdi olan bir camiayız. Öncelikle bütün yaptıklarımızı dikkate aldığımız zaman buradaki en önemli kriterimiz inancımız. Dolayısıyla bütün çalışmalarımızı bizim kendi inancımıza dayalı olarak ne yapmamız gerekiyor, nasıl yapmamız gerekiyor, niçin yapmamız gerekiyor, hep bu sorgulamaları yaparak bugüne kadar geldik. MÜSİAD'a üye olmakla beraber hayatınızın ne manaya geldiğini iyi anlayacaksınız. MÜSİAD'a üyelik sebebiniz bugün iktidara olan yakınlık görünüp de biz de MÜSİAD'ın üzerinden bir takım makam, mevki vesaire elde edelim deniyorsa siyasi partidir. Bugün vardır, yarın yoktur. Ve olmadığı zaman demek ki bu insanlar da burada olmayacaktır. Eğitimde rol model çok önemli olduğu gibi sosyal olaylarda da rol model, rol grup, rol cemiyetler çok önemli. Bizim de önemli bir rol model olduğumuzu hiç gözden uzak tutmamamız lazım. Ve her an daha birbirimizi geçmemiz lazım. Yani şimdi geçmiş çok güzeldi falan deyip yani geçmiş nostalji yapmak da iyi değil. Oradakinin daha ilerisini yapacak bir şey lazım. Ona gayret etmek lazım. İnşallah oluruz. Güzel rol modeller, rol kurumlar olmayı beceririz diye dua ederek bitirebiliriz. 1990'da gündeme gelerek kurulmuş olan MÜSİAD, sonraki dönemlerdeki yapmış olduğu faaliyetlerle ve bizden sonra kurulan onlarca derneğin de bütün faaliyetlerimizi örnek alarak kendilerine mihmandar seçerek yapmış olmalarından da yola çıkarsak çok önemli ve çok zamanında temeli atılmış önemli bir organizasyon olduğunu söylüyor. Ne diyebiliriz? Kurumlarına sahip çıksınlar. Biz tabii süremizi tamamladık. Onlar da mutlaka bizim yaptığımız, hatta bizden daha iyi yapacakları şekilde gelsinler, faaliyetlere katılsınlar, yer alsınlar işlerinde. Ve tekrar söylüyorum, şahsi bir menfaat beklemeksizin mutlaka ve mutlaka ülke kalkınmasına sağlayacak bu faaliyetlerin içinde yer alarak zaman içinde bunların da kendilerine katkı olarak geldiğini görecekler ve ülke kalkınmasına yer alsınlar. Temel amacımız para kazanmak değil. Tabii ki biz iş adamıyız, para kazanacağız, kâr edeceğiz. Ama parayı kazanırken hakka, hukuka riayet edeceğiz. Dürüst olacağız. Dürüstlük bir erdem değil. Herkeste olması gereken bir şey. Ama biz hileli, hurdalı bir iş yapmaması gerektiğini savunan bir kurumuz. Onun için ahilik teşkilatının 21. yüzyıldaki versiyonu diyebiliriz MÜSİAD'a. Başta da söyledim, Abdurrahman Kağan bir kuldur. Kul olduğunu bildiğine göre bugün var, yarın yoktur. Yarın olmadığını düşündüğün için çok daha iyi, Mevlana'nın söylediği gibi dündü cancağızım, bugün yeni şeyler yapmak lazım. Düsturuyla hareket etmemiz gerekiyor. Biz de bu mücadelede yine varız diyoruz. MÜSİAD'ın 35. yılı hayırlı olsun. Bu 35 yıl büyük başarılarla, büyük mücadelelerle geçti. Ama güçlü bir topluluk meydana geldi. Ülkemize çok büyük katma değer, katkılar kazandırıldı. Bu yolda bugüne kadar yer alan değerli arkadaşlarımıza, kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum. Onlarla tanışmak, onlarla beraber aynı mücadelenin bir parçası olmak benim hayatımın gerçekten çok şerefli ve önemli bir parçası oldu. Bunu ölünceye kadar şerefle taşıyacağım ve hiçbir zaman unutmayacağım. Niyet iyi olunca akıbetin de iyi olması gerekir diye düşünüyorum ki öyle olmuştur.
iyi niyetle yola çıkılmış bir kurumda zaman zaman eksikler, yanlışlar, sıkıntılar olsa da iyi niyetin galebe çalacağını, öne çıkacağını düşünüyorum. O yüzden önümüze daha güzel günler, daha iyi günler geleceğini hem ekonomik anlamda, hem sosyal anlamda, hem siyasal anlamda huzurlu bir dünyada, daha adil bir dünyada yaşamanın merkezlerinden bir tanesi MÜSİAD'tır diye düşünüyorum. Ama başarı varsa başarı ortaktır. Başarı sadece vitrindeki kişinin başarısı değildir. Evet, o dönemin başkanı Nail Olpak. Ama biraz önce söyledim, sektör kurulunda çalışan bir arkadaşım. Burada beraber mesai yaptığımız arkadaşlarımız, birlikte çalıştığımız arkadaşlarımız, işte teşkilatlanmamız, aklınıza gelebilen her bir üyemiz bu sürece aynı katkıyı vermese bu başarıyı tek başına bir süpermen olarak Nail Olpak'ın gerçekleştirmesi mümkün değil. Dolayısıyla başarı varsa ortaktır. Buna inanıyorum. Bir MÜSİAD üyesi dendiği zaman en ahlaklı insan, en sözüne güvenilir insan. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem el-emin sıfatını taşıyan, emaneti bırak yalan söylemeyi, başkalarının da emanetini taşıma ehliyetinde olan insan olması lazım. En iyi üretmek lazım. Dünyaya açılma konusunda da çok aktif olmamız lazım. Hiçbir zaman lokal ve yerel kalmamamız lazım. Yani uluslararası cihan şumul dediğimiz vizyonu bütün MÜSİAD üyelerinin paylaşması lazım. Demek ki 3 tane temel şey. En iyisini yap, en ahlaklı ol ve gözün bütün dünya üzerinde olsun diye bir 3 boyutlu bakış açısına sahip olmamız lazım. Ancak o zaman gerçek anlamda MÜSİAD felsefesini benimsemişiz demektir. Yani 35 yıl az değil. Yani 90 yılında doğan ki benim bir evladım 90 yılında doğdu. Dolayısıyla 35 yaşına geldi. Artık çocukluk, gençlik çağı bitti. Orta yaş, 35 yaş kemal yaşıdır. Dolayısıyla inşallah MÜSİAD artık olgunluk çağın döneminde en verimli çağlarında hem mekan olarak hem imkan olarak bundan sonra çok daha katma değerli, çok daha ülkemize ve insanlığa faydası dokunan faaliyetler yapar diye temenni ediyorum, dua ediyorum. Allah emek veren herkesin, emek veren herkesten razı olsun. MÜSİAD'ın hepimizin yolunu açık etsin diyorum.